Merhabalar, ben Damla Akduman. Gocaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda beraberce mevsimlik bir kazak örüyoruz. Kazak dediğime bakmayın, oldukça delikli, efil efil, yazlık iple örmüş olduğumuz bir bluz da diyebiliriz aslında. %100 koton bambu ipleri kullanıyorum. Bu ipleri geçen sene sevgili Bil Hayal Hobi'den temin etmiştim. Ortanın biraz üstünde kalınlığı var. 3,25 milim tığ ile örüyorum. Bu sene örmüş olduğum yazlık bluzlardan lila ve gri olanı da yine bu seridendi. Sizler de bu ipin dokusuna uygun ya da bambaşka iplerle de örebilirsiniz. Hatta kışlık ipleri bile kullanarak gömleklerin, tişörtlerin üstüne giyebileceğiniz bluzlar, kazaklar hazırlayabilirsiniz. Bu ipimi 3,25 milim tığ ile örüyorum. Bedenini yine 36'dan 40 bedene kadar uyumlu olacak şekilde ayarladım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Hemen ölçü vermem gerekirse şöyle önüme yatırdığımda 45-46 santim diyebilirim genişliği için. Ben boyunun uzunluğunu ise şöyle birazcık daha kadrajı açarak size göstermek isterim. Şöyle omuzdan etek ucuna kadar ölçümü alıyorum. Boyunu ise yine 43 santim gibi ördüm. İstediğiniz boyda, uzunlukta örebilirsiniz. Hemen çok kolay, oldukça keyifli örümü olan bir bluz ama çok da kullanışlı. Bunu da belirtmek isterim. Zincirin içine kuruyoruz ilk başta. Zincir sayılarımızın 3'ün katları şeklinde olması gerekiyor. Şöyle söylemem gerekiyor, hemen hesaplamamız gerekirse birlikte. 3'ün katları şeklinde demiştim. Mesela benimkisi bu önümüzde öreceğimiz olan bluz için 111 zincir çektim. 3'e böldüğünüzde 3 bölündüğünü göreceksiniz. Çıkan sayı zaten hemen 37 olarak önünüze çıkacak. 111 artı 4. Sizin burası yine 3'ün katları şeklinde olacağından ötürü atıyorum 114, 117, 120 3'ün katlarıdır. 120 zincir çekerek başladınızsa yine artı 4 zincirini çekeceksiniz. Her halükarda çektiğimiz zincir sayısının üstüne artı 4'ümüzü ekliyoruz. Yani ben bluzuma 115 zincir çekerek başladım. 111 artı 4 ile başladım. Benim için ölçüsü uygun oldu. Aynı sayılarla başlamanızdansa size önerim aslında şudur. Rastgele uzunlukta bir zincir çekmeniz, bedeninizin en geniş yerine uygun olarak. Oradan da 3'ün katlı yine bu modeli kurduğunuzda üstünüze deneye deneye ben mesela bir yerine geldiniz, baktınız ki ben burada öyle yaptım. Baktınız bu benim için uygun dediğiniz noktada zinciri bırakırsınız. Daha sonra artan zinciri hemen buradan söküverirsiniz. Hiç sıkıntı çıkmaz. Fazla zincir çekmekte fayda var. Eksik olmasın, fazla olsun diyorum her zaman. Ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Eğer zinciri çok sıkı çekiyorsanız mutlaka normalde ördüğünüz tığdan yarım milim büyük tığla zincir çekmenizi öneririm. Ben yine aynı zincirle çekiyorum çünkü uzun zamandan beri takip edenler bilir benim elim oldukça rahat, bol, gevşek diyebilirim. Şimdi başlıyorum. 115'e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nacizane tavsiyem bir 5-6 tane zinciri mutlaka fazladan çekin eğer sayıyla yapıyorsanız. Şimdi ben 115'te çektikten sonra üstüne birkaç tane daha attım. Gerekirse dediğim gibi alttan sökeceğim. Şimdi başlarken şu şekilde başlıyoruz ilk sıramızı. Tığımın üstüne ipimi aldım. 1, 2, 3 tane zincirimi sayıyorum ve dördüncünün içine batıyorum ve bir ikili trabzan örüyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili
trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmeden 2 tane alttan zincir atlıyorum. 1 2 üçüncünün içine batıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir iki zincirimi atladım. Üçüncünün içine geldim. Yine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bakın arada hiç zincirim yok. 2 tane zinciri atlıyorum. Üçüncünün içine 3 tane ikili trabzan. Yine 1 2 atlıyorum. Üçüncünün içine bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. En sonuna geldiğimde sıranın bu üçlü gruplardan 37 tane elde etmiş olacağım. Daha sonra bir üste birlikte çıkalım. Bu üçlü grupları 37 taneye tamamladığımda, bakın burada fazla çektiğim zincirler de gözüküyor. Hemen geliyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum sonda ve burada yine altta 2 taneyi, altta bir taneyi atlamadan bunun yanına gelip batıyorum. Bu şekilde tamamlıyorum. Eğer burada 2 tane atlamak istiyorsanız sayımızı ona göre değiştirmemiz gerekiyor. Ben baştan bu şekilde kurdum altı. Böyle de üstüne ilerlettim. Siz de dediğim gibi ilk kurarken nasıl başlarsanız üstü öyle devam edebilirsiniz. Şimdi burada bunu eminim sizler de biliyorsunuzdur ama çok rahatlıkla zincir çekerek başladığımızda bunu buradan sökebiliyoruz. Bu zinciri tabii ki burada başlamayacağım. Hemen dibinden bakın şuradan itibaren ipimi çekerek bu şekilde burayı, bakın bu ipi sürekli dışa doğru çekiyorum. Aynı ipi. Hop, buradan da geliyor. Dibine kadar da bu şekilde çok rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Şimdi o ipi gene, bakın, bunu da göstermiş olayım. Belki siz de aranızda bilmeyenler vardır ama birçoğunuz eminim bunu uyguluyorsunuzdur. Şimdi ben onu devam ederim daha sonra. Bir üste çıkmayı görelim birlikte. Bir üste çıkarken şu uzun bacakları öreceğimiz yere çıkarken yani 6 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra tığın üstüne ipi 2 kere doluyoruz. Döndürüp buradaki üçlü grupların ortasındaki trabzanın tepesine batıp üçlü trabzanımızı örüyoruz. 2 zincir çekelim. 2 kere ipi dolayalım ve ortadaki üçlü grubun ortasındaki trabzanın tepesine bir üçlü trabzan örelim. İşte bu sırada bu şekilde ilerliyor sonuna kadar. Bu sıranın da sonuna yaklaşıyorum. 2 zincirimi çektim. Bakın burada yine ortadaki trabzanın tepesine batıp üçlü trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne yine 2 kere doluyorum. Burada başlarken 3 zincirle yükselmiştim. Onu bulup tepesine batıyorum 3. zincirin ve yine uzun bacağımı örüyorum. Şimdi bir üste çıkarken de 4 zincirle çıkıp döndürüyorum. Artık bu üçlü gruplarımı öreceğim yer buradaki uzun bacakların tepesi. Üçünü de aynı noktaya örüyorum. 1 2 3.
Yine arada zincirim yok. Atlayıp buradaki trabzanın tepesine geliyorum. Üç, bir, iki, üç, bir, iki, pardon, 3 zincir niye çekiyorsam atlıyorum, hemen 3 taneyi örüyorum. Batacağım noktada tam tepesi. Bu sıranın sonuna kadar bunu ördükten sonra artık modelimiz kendini tekrarlamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. Bir üste çıktığımda da ne yapacağım yine? Buradaki uzun bacaklarımı örmeye başlayacağım. Uzun bacaklarım için batacağım noktada belli. Hemen ortası, olmadı bir üste de birlikte çıkalım. Şimdi burada da bir üste birlikte çıkalım. Bakın burada arada hiç zincirsiz ilerliyoruz ya. Bu dörtlüleri bitirirken mutlaka bir zincir çekiyorum. Ve aşağıdan 1, 2, 3, 4'ü sayıp tepesine batıyorum. Çünkü uzun bacak olacağı için birbirine uygun olmalı. Ona göre de 6 zincir çekmiştim. Ve ikili trabzanımı örüyorum. İşte burada şimdi yükselirken 1, 2, 3, 4, 5, 6 uzun bacaklı sıradayız. 2 kere doladım. Bakın şimdi bu ortaya da batıp 2 zincir çekiyorum. Bundan sonra modelimin kurulumu hep aynı. Bu mantıkla devam edeceğim. Kaç sıra öreceğim ben? 33 sırada 43 santime ulaştım. 32 sırayı örüp 33. sıraya geldiğimde burada bir yaka için minik bir işlem yapacağım. İlk parçayı bu şekilde yapıp tamamlayacağım. İkinci parçayı örerken de 32. sırayı tamamlayıp 33'e çıktığımda artık bu parçayı diğeriyle omuzlardan birleşiyor olacağım. 32 sırayı örüp 33 için buluşalım. İkinci parçamın da 33. sırasına geldim. 32'yi bitirdim. Şimdi nasıl bir ayrım yaptığımı göstermek istiyorum. Şurada bakın ilk bitirdiğim parçada 2, 4, 6, 7. bacağı. Tabii şunu saymadan, ilk direği saymadan, sadece üçlü grupları yaptığım bacakları sayıyorum. Onunla birlikte eğer baştakini sayacak olursam direk olarak 8. Ama üçlü grupları çalışacağım bacakları sayarsam da 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bacağın üstüne ilmek belirleyicimi takıyorum. Aynı şekilde buradan gelerek 7.'yi yine buluyorum. Onun üstüne de takıyorum. Eğer bu benim ilk parçam olmuş olsaydı aynı bunda yaptığım gibi 7 tane üçlü grubumu ikili trabzanlarımla örecektim. Daha sonra 2 tane direğin üstünü yarım trabzanla örecektim. Sonra sık iğneye dönüp ta ki ilmek belirleyicimi taktığım noktaya gelip ondan 2 direk öncesine kadar sık iğnelerimi devam edeceğim. 2 tane direği yarım trabzanla örüp geri kalan gruplarımı ikili trabzanla, yani 7 grubumu 2, 4, 6, 7 grubumu ikili trabzanla tamamlıyorum. 7 grubun olduğu ikili trabzanla ördüğüm alandan da omuz birleştirmesini yapacağım. İlk parçayı bu şekilde tamamladıktan sonra ikinciyi ise bu işlemleri yaparken diğeriyle birleşiyor olacağım. Önümde ters yüzü, bakın burası ön yüzü, üçlü grupların olduğu yeri ön yüz sayıyorum. Parçanın ters yüzünü önüme yatırdım ve bir taraftan birleşmeye başlamaya da geldi sıra. Şimdi 33. sırayı örüyorum. Aynı zamanda burayla da birleşeceğim için ilk olarak 4 tane zincirle yükseliyorduk ya. Şimdi ben burada 3 tane zincirle yükseliyorum. Tığımdan çıkıp hemen buradaki ilk örmüş olduğum şu tek trabzanın tepesine batıp
ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Daha sonra burada, sadece burada şimdi bakın, bir zincirimi çekiyorum bu direkten sonra bunun üstüne gelip 3 tane grubumu öreceğim. Burada her bir trabzanı ördükten sonra tığdan çıkıp karşısındaki denk gelen trabzanın içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi sırada burada yine ikinci trabzan, aynı boşluğun yerine biliyorsunuz 3 tane örüyoruz. Yine çıktım, içinden geçirdim. Aynı boşluğun içine üçüncüyü de örüyorum. Tığdan çıkıyorum ve buradaki karşısına denk gelen üçüncü trabzanın içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Sıra diğer uzun bacağın üstündeki trabzanlara geldi. 1, 2. ve 3. Diğer direğin üstüne geçeceğim. Bakın, omzu bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi 7 tane grubu bu şekilde birleştirip geleyim. 7 tane grubu göstermiş olduğum şekilde karşılıklı birleştirdim. Bakın, ilmek belirleyiciyi taktığım yere kadar. Şimdi sadece 2 tane direğin üstünü yarım trabzanla örüyorum. Bakın, 1 ama 3 tane yine. 2 ve 3. Tekrardan diğer bacağın tepesine geliyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Ve bundan sonra sadece sık iğneler ile devam ediyorum. Aynı direğin üstüne 3 adet sık iğne örerek. Nereye kadar? Böyle tekrar ilmek belirleyiciyi taktığım yerin 2 direk öncesine kadar 2 tane direği yarım trabzanla öreceğim. Buraya geldikten sonra da üçlü gruplarımı karşıyla birleştirmeye başlayacağım. Sık iğneler ve 2 tane yarım trabzanlı grubumu ördükten sonra karşıyla birleşme yapacağım. İlk bacağın üstüne geldim. Şimdi buradan hemen ilk trabzanımı örüyorum. Karşıda da bakın, hemen burada birleşeceğim ilk nokta. İlk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Hemen aynı noktanın içine batıp ikinci trabzanın içinden de ilmeğimi çıkartıyorum. Üçüncü ve diğer bacağın üstündeki gruba geçiyorum. Sonuna kadar da aynı bu mantıkla birleşelim. Yedi grubu da birleştirdikten sonra şimdi bakın, sonuncuyu da ördüm. Burada yine bir zincir çekip aşağıdan 4'ü sayıyorum. 1, 2, 3, 4. İçine batıp bir ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp burada da ilk başlarkenki bacağın tepesine batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Daha sonra kitleyip burada ipimi keseceğim. Ve şu şekilde hemen göstermek istiyorum. Boyun kısmını birleştirmiş olduk. Şimdi kazağımızın yan tarafını birleştirip kol evini oluşturacağız. Ben bir tarafını tamamlayıp diğer tarafını birlikte yapmak üzere geliyorum.
Ben yandan şöyle kafesli bir birleşme yaptım. Siz tabii ki arzu ettiğiniz gibi yanı dikebilirsiniz. Sık iğneli birleşme de yapabilirsiniz ama ben biraz daha delikli kalması açısından kafesli bir birleştirme yaptım. Şimdi kendi yaptığım uygulamayı göstereceğim. Burayı 20 santim kadar kol evi boşluğu bıraktım. 9 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane üçlü grubun olduğu yerden de karşılıklı birleştirdim. 2, 4, 6, 8 tane üçlü grubun olduğu yeri de kol evi için açıkta bıraktım. Şimdi nasıl başladığımı, birleştirdiğimi hemen size de göstermek istiyorum. Onun için ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üstüne de ipimi alıp buradaki ilk tek örmüş olduğumuz bir trabzan vardı. Onun içine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra tığımdan çıkıp karşıda yine tekli olan bu trabzanın dibinden batıp ilmeği içinden çıkartıyorum. Bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum ve burada şu kısma, yani üçlü grupların olduğu yerin dibiyle başına batıp bir ikili trabzan örüyorum. Burada da tekrardan tepesinin olduğu yere batıyorum. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. Burada uzun bacakların olduğu yerde ise yine bakın hem başı hem dibine batacağım ama aynı zamanda da uzun bacakların ortasına da batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. Karşıda da yine uzun bacağın olduğu yerin ortasına, tam içine batıp arasından çıkartıp yine tığın üstüne ipimi alıyorum. Bakın kısa olduğu yerdeyim. Onların sadece bir dibine bir başına, dibinin olduğu yere batıyorum. İlmeğimi çıkartıp bir zincir çekip öyle dönüyorum. Şimdi sıra burada. Çıktım. Başının olduğu yere batacağım. Bir zincir. Şimdi uzun bacağın olduğu yerde ortaya da batıyorum. İkili trabzanımı örüp karşıda da zincirin içinden, ortasından çıkıyorum. Bir zincir, kısa bacakların tepesi başı bu şekilde kafeslerle kol evi için boşluk bıraktığım yere kadar öreceğim. Kaç sayısıyla kol evini oluşturduğumu biraz evvel söylemiştim. Siz de kendinize göre uygun olan şekilde orayı, boşluğu bırakabilirsiniz. Daha dar, daha geniş gibi. Sayı olarak çok dikkate almaya gerek yok. Belki, yani muhtemelen ördüğümüz ip, elimiz farklı olduğu için sizin belki bedenini daha uzun ördünüz. Bunu kendi ölçülerinize göre ayarlamanızda fayda var. Bu tarafında birleştirmesini tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim hemen size. Şimdi sırada kollarımızı örmek var. Bunun için de yine ben bir tarafın kollarını tamamlayacağım. Diğer tarafın kolunu birlikte örelim. Bir tarafın kolunu tamamladım. 24 sırada tamamladım. Şöyle hemen en başladığım kol evinin kısmını gösteriyorum. Orada kafesleri, büyük kafesleri oluşturarak başlıyorum. Daha sonra da modelimi aynı şekilde kurup 24 sıra halinde şöyle, hani trovakar diyebiliriz, kol çalıştım. Siz daha uzun ya da daha kısa da çalışabilirsiniz elbette. Kullanmak istediğiniz şekle göre davranabilirsiniz. Şimdi nasıl başlıyoruz? Hemen onu göstereceğim. İlk olarak kol evini önüme alıyorum. Daha sonra şöyle yaklaşalım. Kol evini önüme alıp kolun en alt kısmına çalışmaya başlayacağım. İlmeğimizi çıkartalım. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi tekrardan şöyle bakın. Şu şekilde alt kısmını önüme getiriyorum. Tığın üstüne ipi 2 kere doluyorum. Daha sonra şurada yanda birleştirirken oluşturduğum kafes var. Onun şu kısmından batıp
şu kısmına gelinceye kadar bakın şuradan battım dibinden. İki kere de çıktım. Üçüncüyle tamamladım. Şimdi bunu 2 kere daha ipimi doluyorum. 2 zincir çekip 2 kere ipimi dolayacağım. Buradaki dibine geliyorum kafesin, bakın buraya ve ilk büyük kafesimi oluşturuyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum, 2 kere doluyorum. Buradaki trabzanın tepesine geliyorum. 2 zincir, 2 kere dola. Bakın buradaki trabzanın aslında dibi diyelim, tepesi değil. Hep oralara batarak büyük kafeslerimi oluşturacağım. 2 zincir batacağım noktaları şöyle size göstereyim, bakın. Burası, 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 hep o noktalara bata bata devam ediyorum. Bir, iki. Üç kere de çıktığım uzun bacaklar, hep arada 2 zincirim var. Battığım noktalar hep trabzanların başı ve dibi. Şimdi bu başladığım noktaya kadar bu şekilde ilerleyeyim. Bir üstte de birlikte çıkalım. Kolu da aynı şekilde daha sonrasında devam ettireceğiz. Bu omuz kısmına geldiğimde buradaki geçişi size göstermek istiyorum. Burayı tekmiş gibi düşünüp geçeceğim. Bakın 2 zincirimi çektim. Buraya batmadan buraya geliyorum. Eğer kol kısmı daha açık, daha bol olsun istiyorsanız siz burada 2 kere de şu ortaya da batarak burayı darlaştırmak yerine bir tık daha genişletebilirsiniz. Bunu da söylemek istedim ama bundan sonra yine aynı mantıkla devam ediyorum. 2 zincir dibine batalım. 3 kere de çıkalım. Şöyle göstereyim. Büyük kafesli sıramızın sonuna geldim. Şimdi burada ilk başlamış olduğum uzun bacağın üstüne batacağım 2 zincir çekip. Ve bulunduğum noktanın içine normalde modelde hazırladığımız üçlü grubumu öreceğim ikili trabzanlarla. Nasıl? Sahte trabzan kullanıyorum. Yükseldim. Döndürüp üstüne aldım. Dibine battım. Siz burada 3 zincirle de yükselebilirsiniz. Eğer eliniz bunu kullanmaya alışık değilse. Ve yanına aynı boşluğun içine hemen, bu arada arkadaki ipi de gizliyorum, bir tane daha ikili trabzan. Hemen bir tane daha aynı boşluğun içine ikili trabzan. Modelin genelinde göstermiş olduğum gibi. Uzun bacakların tepesine 3'er tane ikili trabzanlarımı örüyorum. Bu sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bir üstte de beraber çıktıktan sonra artık siz kolu dilediğiniz uzunluğa kadar devam ettirebileceksiniz. Bu sıranın sonuna geldiğimde burada ilk örmüş olduğum üçlü grubun tepesine kaydırarak geliyorum. Şimdi burada önemli bir detay söylemek istiyorum size. Buradaki üçlü gruplarımızın, diğer koldaki üçlü gruplarımızın sayısıyla, ki bendeki sayı 32, bu koldaki de aynı olmalı. Ben az önce saydım, check ettim. Benimkiler doğru, 32. İki kolun birbiriyle aynı olması açısından her ihtimale karşı saymanızı öneririm. Şimdi buraya kaydırarak geldim. Hemen bir yana da kaydırarak geçiyorum. Orta trabzanlara çalışıyoruz ya, onun için bir yana da kaydırarak geldim. 6 tane zincirimi çekiyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi 2 kere doladıktan sonra ortadaki trabzanımın tepesine batıp 3 kere de çıktığım uzun bacağımı örüyorum. 2 zincir, 2 kere dola, ortadaki trabzanın tepesine batıyoruz. Bu şekilde modelim devam edecek. Zaten dediğim gibi bedendeki modeli tekrarlıyoruz. Ben
uzunluk olarak 24 sırada tamamladım. Sizler de kendi istediğiniz uzunluğa göre sıra sayısını ayarlayabilirsiniz. Evet efendim, finale geldik. 250 gram iple 36'dan 40 bedene kadar uygun olacak bu bluzumu tamamladım. Boyu 43 santim, eni önüme yatırdığımda 50 santim. Beden büyütme fikirleri videonun içinde mevcuttur. Dilediğiniz kadar bedeni büyütebilir, kolunu dilediğiniz kadar uzun örebilirsiniz. Enini de genişletebilirsiniz. Elbette istediğiniz ipi kullanıp kışlık iplerle de kışlık bir projeye çevirmeniz mümkün. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Eğer sevdinizse her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemez. Abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de hype tuşu var aşağıda, onu da tıklarsanız çok makbule geçer efendim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.